Aracımız Peugeot 206 1.4 HDI motor. Müşterimiz Bursa Gürsu'dan geldi. Araç sahibimizin başta şikayetleri mazot, hava, yağ, polen filtreleri tamamen değişecek. V kayışı, gerekirse trigger değişecek. Motor şanzıman yağı değişimi, karter ve içi temizlenecek. Baskı balata kontrol, gerekirse değişim. Ön taraf yağ kaçağı, geri vites geçişi, genel vites geçişlerinin bakımı. Arka basık, ön yüksek duruyor. Araba 110-130'a gelince tekleme yapıyor. 100 üzerinde hız yapamıyoruz. Özellikle tekleme sorunu çözülsün. Yazın klima soğutmuyor. Kışın da hararet bayağı yükselmeden ısıtma yapmıyor. Alt takım, ön takım kontrol, tamir. Enjektörlerde sorun varsa tamiri, antifriz koyulan, depo değişimi bayağı pis çünkü. Fanı geç açıyor, hararet 100'e gelince. Bu Peugeot'larda normal. Genel bakım, bilmediğim bir şey çıkarsa bilgim olsun. Eksik cıvatalar falan, motor sallanıyor. Eksik cıvatalar takılsın. Hava filtresindeki cıvata da eksik. Hesap çıkartılıp bana bilgi verilsin. Abi ona göre yaptıracağım diye araç sahibimiz arızalarını belirtmiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlara da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazıp kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyerek kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızın sesi şu anda bu şekilde. Gaz ver. Aracın baskı balası kontrol ediliyor. Şu an gayet güzel. Stop ediyor. Kaçırma yok. Araçta kara duman mevcut. Aracımız şu anda 188.988 kilometrede. Triggerimiz kontrol ediliyor. Trigger temiz. Bir şey gözükmüyor. V kayışı da güzel arkadaşlar. Bir çatlak gözükmüyor. Hiç yok. Ercan Usta ve Yusuf Usta ile şimdi bir test sürüşüne çıkacağız. Bakalım aracın problemleri neler. Şimdi kaldır kontrol. Gel. Aracın baskı altının kavraması güzel. Tamam. Şimdi de yola çıkalım. Bakalım. Yüze gelince açıyormuş. Araçta siyah duman da mevcut. Evet. Nereden geliyor bu araç? Gürsu. İnjektör bu. İnjektörlerde şakırdama var. Evet. Alt takımda öyle bir şey yok. Bazı cıvatalar eksik olarak belirtmiş. Kontrol ediyoruz. Tamam. Bir boşluğa var.
Havada kaçak var turbo hortumunda. Turbo hortum patlak. Evet. Turbo hortumunun patlak olduğunu söyledi. Bir tısırtı varmış. Tamam, daha tıra gerek yok. Buradan gideceğim. Teklemenin sebebi enjektörler midir usta? Tabii enjektörlerde çakılar ama var. Şimdi de tısırtıyor. Ön takım güzel, hiçbir şey var. Hiçbir şey yok. Görüyor musun? Ne kadar bozuk yoldan geçiyor. Hiç ne Evet. lakırtı var ne tıkırtı. Ön takımla ilgili bir şey yazmamıştı değil mi sana? Yok, sadece cıvataları falan belirtmiş. Alt takıma bakılsın, Kontrol sadece. kontrol, ön takım alt takım komple kontrol istemiş. Müşteriye söyledin mi direksiyon kutusu yapılacak, revizyon olacak? Evet haber verdim. Aracımızın test sürüşü bitti. Ercan Usta indi ve aşağıdan kontrolünü sağlıyor. Karter darbe almış sanırım. Şu videse taksanamız 1, 2, 3, 4 diye. Böyle. Videsi oynat böyle 1, 2, 3, 4. Kafa çok sallanıyor, görüyor musun? Evet. Bakın şu en üstteki şu. Tamam. Toz körü çıkmış. Oturturuz ona. Bak. Araç sahibimizle görüştüm. Enjektör pompa için pompacıya gitmesi gerektiğini söyledim. Arka taraf basık diyordu. Bunun için torsiyoncuya gidecek arkadaşlar. Bunlar ayarlanabiliyor. Sanayide torsiyoncular yapacak. Egzozdan duman atması, turbonun orada bir yağ kaçağı gördük. Turbo yağ basıyor olabilir. Tekrar kontrolün sağlanacak. Şu an ustamız vitesi ayarlıyor. Vitesin burçlarında sıkıntı var sanırım. Vites kopukmuş. Yağ kaçakları vesaire ne gerekiyorsa yapılsın abi dedi. Görüyorsunuz. Bomboş. Evet, o da oynuyordu zaten. Ben onu da fark ettim de kadrajlar alamamıştım. Bu da oynuyordu arkadaşlar. Bütün yağ kaçakları giderilsin istedi. Biz test sürüşünde bir test duymadık. Ama gördüğümüz bir şey olursa müdahale edeceğiz. Evet, bomboş. Turbo borularımız sökülüyor. Turbonun pervanesi kontrol ediliyor.
Pervanede aktif bir boşluk var. Evet. Depo değişecek. Şimdi aracımızı kaldırıyoruz. Turbomuzu sökmeden önce aracın yağını boşaltıp karterini sökeceğiz. Daha sonra egzozumuz soğumuş olacak. Egzoz tarafa geçeceğiz. Motor yağımız boşaltılıyor. Denip şanzımancıya gidecek. Bırak tapayı. Yağ kaçaklarımız. Tabanca uzun ek 8 lokma. Egzoz spreyinin oradan darbe almış. Ayrıca araçta şanzıman yağ kaçağı da mevcut. Cihaz atar. Karterimizin 8'lik cıvataları sökülüyor. Şanzımanda da bir yağ kaçağı mevcuttu. Şurada görmüş olduğunuz aks keçisi boşta arkadaşlar. Bakın. Bomboş. Ayrıca tam olarak bu noktada bir yağ kaçağı var. Bunun sebebi de arka kran keçesi mecburen şanzımanda inecek. Karter tapamızı sıkarken yalama olduğunu tespit ettik. 8 lastikliği ver. Karter değişecek. Sabitleme cıvatalarımız söküldü. Karterimiz çıkıyor. Bu arada alt motor kulak burcumuz kopuk arkadaşlar. Bu da değişecek. Aksın girdiği bağlantı ayağı. Yoğun uğraşlar sonucu karterimiz elinden çıktı. Aşırı derecede sağlam yapışmış arkadaşlar. Bizi uğraştırdı, gördüğünüz gibi yamuk yumuk çıkartmaya çalışacağız. Alt taraf bu şekilde. Şu noktayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Yağın rengini görüyorsunuz, parlak. Bu şanzıman yağı. Çünkü motor yağı siyah olur bunlarda dizel olduğu için. Şanzımanda da yağ kaçağı mevcut. Mecburen hem arka kran keçisi değişmesi ve şanzıman yağ kaçağının giderilmesi için şanzımanımızı indireceğiz. Sıra geldi turbomuzun sökülmesine. Katalitik konvertörümüzün ısı kalkanı sökülecek. Söküldükten sonra turbo ile egzozumuzun bağlantısı tamamen ayrılacak. Alt taraftan onluk cıvataları söküldü. Şimdi üst taraftan cıvatalarını sökmeye devam edeceğiz. Isı kalkanımız söküldü. Bunu araç sahibine söyleyeceğim. Kabul ederse en son ama bu. Komple işlerini bitirelim, fiyatını çıkartalım. En son söyleyelim. Pahalı bir parça çünkü. Onay verirse onu da değiştiririz. Şuna bak. Şuna bakın arkadaşlar. Cıvatalarımız sökülecek. Sökmeden önce pas sökücü sıktık. Daha rahat sökülmesi için. Turbomuz çıkıyor arkadaşlar. Son bir tane kelepçesi kaldı. Onu da söktüğümüz zaman turbo yerinden ayrılacak. Turbomuzu bir de Ercan ustamız inceliyor. Turbonun bak şu alt tarafta toz artık aşındırmış. Yani biz ne desek yalan Şurada ama pervaneler var evet, arkadaşlar. pervanelerde. Bir turbocuyu gösterelim. Büyük bir ihtimal revizyon isteyecek. Evet. Ve gördüğün gibi bak turbonun emişini görüyor musun? Bak buradan patlak. Evet, şurada bir Bu ne hortumda olur? patlak var arkadaşlar. Araç çekiş düşüklüğü yapar. Turbo açmaz yani. Buradan emiş verecek ki, emecek ki bunu. Evet. Reskeci açacak. Bak biraz gördün mü? Abi. Bak burada. Ha. Gördün mü? Ayva. Aa bak. Aha koptu. Yani turbo tam açmıyor. Evet. O ses de bundan geliyor. Motor kulağı değişimi yapacağız. O yüzden tekerleğimizi söküyoruz. Akü somunumuz sökülüyor. Rotil bağlantımız söküldü. Birazdan yerinden ayıracağız. Rotilimizi yerinden söktük. Aksı yerinden çıkartıp
kulağa ulaşmaya çalışıyoruz. Şanzıman yağımızı boşaltıyoruz. Motor kulağımız açıkta kaldı. Şimdi motor kulağımızı sökeceğiz. Kulağımızın bağlantı cıvatalarını söktük. Motor kulağımız yerinden ayrıldı arkadaşlar. Burası oynuyor. Değişecek. Sağ taraftaki tekerleğimiz de söküldü. Akis somunumuz söküldü. Rot başımız sökülecek arkadaşlar. Cıvatasını söküyoruz. Kulağımızın takozu çıkartılıyor arkadaşlar. Daha sonra yeni takozumuz eklenecek. Kulağımızın içinden çıkardık. Şu an çıktı. Yeni takoz eklenecek içine. Eski takoz da şu şekilde. Salıncağımız söküldü arkadaşlar. Aksminimizi de söktük. Davlumbazı söktük. Daha rahat alanda çalışabilmek için. Debriyaj telimizi yerinden söktük. Akümüzü söküyoruz. Alanımız açılsın diye. Su depomuz da yerinden ayrıldı. Akü bağlantılarını söktük. Çok basit arkadaşlar. Bir yıldız tornavidayla şu girişleri söküp kabloları çıkartabilirsiniz. Akümüz üzerinden ayrıldı. Akünün konulduğu plastik kasamız var. Onu da yerinden ayıracağız. Su depomuz ayrıldı. Alanımız genişliyor. Bu alanda daha rahat çalışabilmek için. Akü kasamızın ufak tefek bağlantıları var. Onları söküyoruz. Yuvamız da çıktı arkadaşlar. Şimdi şanzıman kulağımız gözüktü. Akis keçelerimiz söküldü arkadaşlar. Yağ kaçırıyordu. Yenileri alınacak. Bu durumda Tamam bunu da oğlum. ezilmiş zaten. Yenisi alınacak. Şanzıman kulak bağlantılarımız sökülüyor. Uzun uğraşlar sonucu şanzımanımızı söktük. Bu halde içi yağ dolu. Baskı baltamız sökülüyor. Baskı balatamızın balasını kontrol ediyoruz. Şu kısımları gösterebiliyor musun? Bakın yarıyı geçmiş, çok az kalmış. Yakın zamanda baskı balatada da arıza olacakmış zaten. Ve şurayı yakmış. Baskımızı yakmış arkadaşlar. Hemen arkasında bunlar baskının şemsiyeleri oluyor. Burası da bilyanın çalıştığı nokta. Bilya artık iz yapmış. Mecburen bu kadar iş yapılıyor. Araç sahibimiz zaten uzakta. Aracını bize bıraktı. Abi ne gerekiyorsa yapın dedi. Baskı balata da değişecek arkadaşlar. Şanzımanın içerisi de bayağı bir kirli. Şanzımanın içerisi, etrafı güzel bir şekilde temizlenecek. Tabii bu esnada şanzıman yağımı da değişecek. Yok. Bir de ötme yok. Evet. Zaten değişecek. Set olarak. Volanı söküyoruz arkadaşlar. Son cıvatası kaldı. Volanımız söküldü. Arka kran keçimiz söküldü arkadaşlar. Kauçuğumuz sertleşmiş. Burada yağ kaçaklarına olur değil mi neden? Buradan zaten yağ kaçağını yapıyor. Ustamız şu anda temizliyor. Bak oraları hep yağlamış. Hava tabanca sayarlar. Arka kran keçisinden dolayı. Evet. Şu an temizliğini yapıyoruz. Şanzıman temizliğimiz başladı.
Ercan Usta parçaları getirdi. Yeni parçaları. Parçalarımızın tedariğini yaptık. Gördüğünüz gibi bu buradan patlak ama yenisini aldık gördüğünüz gibi. Kartelin de yenisini aldık. Darbeliydi çünkü. Bunun da yenisi bu. Bunlar yenisi. Bu yeni eski vites çubuğumuz. Kopuk olan. Bu da yenisi alındı. Tamam. Bunun yenisi bu. Atıyor. Sonrasında keçeler. Akis keçeleri de. Bunlar da yenisi. Bunlar da yeni arkadaşlar. Sonrasında baskı balatamızı da yeni aldık. Şimdi vites tamir takımının şunu ben yenisini araştırdım. Şu parçaların yenisini bulamadım. Bulamadığım için komple takım satılıyormuş. Takım olarak bulduk. Çünkü videoda izlemiştiniz. Nasıl sallanıyor. Görüküyordu. Şimdi bundan yenisini takılacak. Ve sağ salim. Şunu da oturtalım. Şöyle. Bak hiç boşluk yok bunda. O yüzden bunun içi dağıldığı için artık aşınmış ve şu plastik zaten içinde hiç kalmamış. Evet. Demir hep eritmiş biz plastikleri. Erittiği için de boşluk vites langir lingir takır takır ses yapıyor. Turbomuzun bir sıkıntısı çıkmadı şu an için. Baktı turbocu. Gider dedi. Şu an için bunun için bir revizyona gerek yok dedi. Bu hortum patlaktı. Zaten videoda göstermiştim ben. Bunu değiştirdim. Şu. Bu eskisi olan. Şu Tabii. Bak, bak. şu hortum patlaktı arkadaşlar. Evet. Yenisini taktık. Evet. Bu da çöp bunlar. Şu an montaj aşamasına geçiyoruz. Motor kulağımıza yeni takozumuz takılıyor. Takoz çakıldı arkadaşlar. Çevirsene. Bir de bu yandan görüyorum, bir de bu yandan. Kulağımızın montajı yapılacak. Bir tarafa buraya, bir tarafa şu. Şöyle göstereyim. Şurada motor bölümüne takılacak arkadaşlar. O yüzden adı motor kulağı. Ha? Ne? Hangisi? 100 liraya. Değiştim. Alır mı? Ahmet abi abi söyle. Buyurun. Şanzıman temizliğimiz tamamlandı. Akis keçemizi takıyoruz. Takmadan önce çok az sıvı conta uyguluyoruz. Akis keçemiz takıldı arkadaşlar. Diğer taraftaki akis keçe yuvamız da siliniyor, temizleniyor. Oraya da bu büyük parçayı takacağız. Diğer keçemiz de yerine takıldı. Bilyamızı takıyoruz. Diğer ustanın elindeki bilya. Takmadan önce her iki tarafa da az gres uyguluyoruz. Orada çalışması şekli bu. Şu İleri an geri. gayet rahat. Aynen. Vites dağıtıcımız takılıyor. Vites dağıtıcının montajı tamamlandı. Arka krank yuvamız temizleniyor. Daha sonrasında keçemiz var. Yeni. Birazdan montajı yapılacak. Keçemiz takıldı. Birazdan buraya volanımızı takacağız. Volanımızı temizliyoruz takmadan önce. Volan takılıyor. 6 adet 16'lık civataya sahip.
Daha önce arkadaşlar direksiyon kuyruğu çıkıktı. Daha önce cırt atmışlar. Cırtta direksiyon çevirirken atmış. Şanzıman sökürken şu kuyruğu yenisini kelepçeye çevireceğiz. Cırtımızı kestik. Evet. Şimdi metal bir kelepçeye çevireceğiz. Orijinal kelepçelerine. Bir daha çıkmayacak. O böyle çıkarsa içeri direksiyon kutunun içine toz, toprak, pislik hep topluyor. Volanımızı tak, cıvatalarını sıkarken çarkı gene bir tornavida yardımıyla tutup durduruyoruz. Cıvataları sıkıyoruz ki çark da bir yandan dönmesin diye. Düzey kapaklarını getirsene plastik onu. Yeni baskı baltamız. Birazdan montajı yapılacak. Volanımızın üstüne baskı baltamızı taktık. Cıvatalarını takıyoruz. Volan ve baskı balta montajımız tamamlandı. Üzerine şanzıman gelecek. Sıra şanzımanda. Şanzımanı da yerine Ben oturtacağız. saldırmıyorum ha yalan. Ahmet bakamaz şimdi. Bir dakika. Şanzımanımız takıldı. Sıra cıvataları sıkılıyor. Bağlantılarımız yapıldı. Şanzıman kirkomuzu indirdik. Yeni karterimiz takıldı. Akslarımız takıldı. Yedek su depo temizliğimiz yapılıyor. Depomuzun orijinali çok pahalı arkadaşlar. O yüzden temizliğini yapacağız. Çatlak patlak bir yeri yok. 1150-1200 civarında söylediği için değiştirmiyoruz. Depomuza tiner doldurduk. Hızlı bir şekilde temizliğini yapıyoruz. Alt tarafla ilgili işlemlerimiz şimdilik bitti. Tekerlerimizi takıyoruz. Araç sahibimiz egzoz temizliği istemişti fakat bu araçta katalitik konvertör var arkadaşlar. Partikül filtresi değil. Ayrıca sesi duyuyorsunuz. Boş. Büyük bir ihtimal boş. Bunun ne gibi zararı olur? Bir zarar olmaz. Biraz daha dışarıya nasıl diyeyim? Kötü koku verir. Ne? Kötü koku. koku verir. Muayeneden geçer mi peki? Muayeden geçer. Ha bunlar Euro geçer. 4, Euro, bunlar da geçiyor. Öyle sıkıntı olmuyor. Benzin olsaydı geçmiyordu. Ama bunun içi nasıl diyeyim? Boşaltmışlar. Ya dağılmış tam buradan açıkta. Keserek boşaltmamışlar. Müşterimize söyleyelim. Gerekirse yenisi veya böylece takabiliriz. Sıkıntı yok yani. Müşteri dolu biliyor. Temizleyin de o yüzden. Ama temizlenecek bir malzeme yok şimdi. Tamam. Araç sahibimize gerekli bilgiyi vereceğiz. Alt motor kulak bağlantımız yapıldı. Son olarak cıvatasını sıkacağız. Turbo montajımız gerçekleşiyor. Turbonun egzoz manifolduyla bağlantı noktasına ısıya dayanıklı badal sürdük arkadaşlar. Bu ilaç ısındıkça daha çok yapışıyor ve kemik halini alıyor. Herhangi bir kaçak oluşmuyor. Turbomuzun üstte 2 tane, hemen alt tarafta da içeriden gözüküyor şu tarafta. Bir tane toplamda 4 adet 11'lik somunu var. Bunların sabitlemesi yapılıyor. Aynı zamanda şanzıman yağımızı dolduracağız. Dolum noktası tam olarak şanzımanın üzerinde. Turumuzu getirdik. 3 litre olan şanzıman yağımızın dolumu gerçekleştirildi. Bu delikten dolduruluyor. Turbomuzun üst bağlantıları yapıldı. Bahsettiğim alt bağlantılar yapılıyor. Sıra geldi katalitik konvertörümüzün bağlantısına. Sol taraftan şanzıman üstü bağlantımız yapılıyor. Akümüzün bağlantı ayağına taktık. Akümüzü taktık. Yedek su depomuz takıldı. Katalitik konvertörümüz takılıyor. Aynı şekilde bunun da turbo bağlantı noktasına ve alt egzoz bağlantı noktasına badal süreceğiz arkadaşlar. Herhangi bir kaçak yapmaması için. Yağ filtremiz söküldü. Yenisiyle değiştirilecek. Yeni yağ filtremizin montajı yapılıyor. Takmadan önce contamızı değiştiriyoruz. Bu contayı kesinlikle değiştirin arkadaşlar. Ve yönüne iyi bakın. Düzgün olsun. Polen filtremiz çıktı. Aşırı kirli. Filtremizin giriş noktası burası. Hava filtremiz sökülüyor. Şarjım bitti. Ahmet. Ahmet. Bakalım hava filtremiz nasıl çıkacak. Evet, bir sürpriz bizi bekledi. İçinden bant çıktı. Daha iyi yapışsın diye hava filtresine bantlamışlar. Yağ filtremiz sıkılıyor. Yeni hava filtremiz takıldı.
Şimdi klima çok. Yeni polen filtremiz bu şekilde. Karbon arkadaşlar, daha iyi. Şimdi montajını sağlayacağız. Benim işim varken mazot filtresini değiştirmişler. Aracımıza mavi antifriz dolduruluyor. Şu anda ustamız havasını alıyor. Arka taraftan kalorifer hortumun üstünde bir tapası var arkadaşlar. O tapadan havasını alabiliyorsunuz. Eski mazot filtremiz. Sıra geldi vites tamirine. Şu an görüyorsunuz vites bomboştu daha önceden. Gayet güzel. Eski parçayı göstermiştim. Şu an yenisini. 1, 2, 3, 4, 5. Bak sağa sola gidiyordu, yatıyordu. Bak şu an hiç ne yatma var ne bir şey. Kendi ekseninde çalışıyor. Evet. Şu an gayet güzel. Video atıyor. Bak, gel. Ercan Usta şu anda teker sesini kontrol ediyor. Evet. Bayağı ötüyor hem de. Ötüyor. Hırıltıyı ben buraya elimi koydum hissediyorum. Bunu da çevirelim. Hızlı. Bu da değişecek. Duyuyor musun? Bunda da. Bunda da var. İki teker bilyası da değişecek. Önlerini iyi yaptırmış amatörleri, Zeyrosları falan. Çevirelim. Frene mi basıyorsun? Viteste mi araba, frene mi basıyorsun? Tamam. Bir daha. Tamam geç. Tamam. Önler sağlam. Arka iki bir de değişecek. Tamam. Arka iki teker bilyası değişecek. Sonrasında beyaz tutuyor bak. Bazı yer. Görüyor musun? İlk başta siyah, sonra beyaz veriyor. Evet. Enjektörlerde problem var. İşleme yapıyor sanırım. Bir de şakırtılı çalışıyor. Onun için pompacıya gidecek en son. Tamam bunu indirelim. Az yer bırak. Turbo açıyorum bakalım. Az yer bırak. Az yer bırak. Stop et. Şu an turbo açıyor mu açmıyor diye kontrol etti. Az yer. Açıyor. Açıyor. Şuradaki pimi ileri geri oynattığında açıyor anlamına geliyor değil mi? Kimi değil. Yani Vesgeç. Vesgeç'in pimi. Şu parça arkadaşlar. Oynadığı zaman açıyor anlamına geliyor. Arka sağ sol teker bilyamız değişecek. Tekerleğimiz çıktı. Şimdi kampanımızı çıkartacağız. Kampanımız yerinden ayrıldı. 32'lik somunu söküldü. Bilyamız tam olarak kampanın içinde. Balataları iyi. Evet, balatalarımız güzel arkadaşlar. Sağ taraf da aynı şekilde. Bilye zaten dağılmış bu. Çıkmış yuvasından. Yuvasından çıkmış. Buranın da balısı aynı şekilde güzel. İki arka tekerimizin bilyası değişti arkadaşlar. İşlemler bitti. Şimdi liftimizi aşağı indireceğiz. Aracımızda test sürüşüne gittik. 130'u 140'ı rahat bir şekilde geçiyor. 160'a kadar gidiyor. Hiçbir problem yok, tekleme yok. Fakat aracın termostatını görüyorsunuz. Patlamış arkadaşlar. Mecburen termostat tamamen değişmesi gerekiyor. Bağlantılarımız söküldü. Ayrıca debriyaj çok sertti arkadaşlar ve kontrollerde takılma yapıyordu. Debriyaj telinin salmadığını fark ettik. Kitliyor. Debriyaj telimiz de değişti. Termostat bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Patlamış. Allah'tan bizim test sürüşümüzde fark edildi. Uzun yolda başka bir yerde patlatsa maazallah araba motor kitler yani. Termostata giren bu hortumumuz da sıcaktan laçkalaşmış. Artık yani ciğer gibi olmuş. Helva gibi. Bak bu da. Biliyor musun? Bunları
Biz garanti alalım. Değiştirelim. Sıcakta helva olsa da yesek be. Helva olmaz. Bu hortumumuz da değişecek. Kalorifere giden. 2 hortumumuz da söküldü. Bu hortumlar değişecek. Termostatımız değişecek. Bu da orijinali. Kutusu nerede? Ha orada. Bu da orijinali bu aracın. Fransız malı. Ondan sonra sökmüşken hortumları da değiştirelim. Patlak kırık yok ama değiştirelim dedik. Görüyorsunuz buraya göre biraz şişmiş. Bu da aynı şekilde şişmiş. Ama bunun orijinalini bulamadık. Bunun benzeri bunu bulduk. Arasında fark var zaten. Sökmüşken hortumları da değiştiriyoruz. Evet. 2 hortum, bir termostat takılıyor. Termostat bağlantımız yapılıyor. Araya sıvı conta sürdük yapışması için. Termostat hortumlarımız takılıyor. Harici olarak aracın fanını görüyorsunuz arkadaşlar. Ön taraftan bir darbe almış sanırım. Fan komple parçalanmış. Pervanesi falan yok. Dışarı aldığımızda daha net belli olacak. Mecburen aracın fanı da değişmesi gerekiyor. Söküm işlemlerimiz başladı. Fanımızı çıkartacağız. Öncelikle burayı bir açalım. Sekmanlarımızı çıkarttık. 2 adet 30 torsluk cıvatalar var. Bunları söktük. Şu an daha net görüyorsunuz. Bakın. Paramparça olmuş. Soketimiz çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar, parçaları burada. Baksana nasıl meyil almış. Yedek Petek. parçamız da geliyor, fan parçaları da geliyor. Evet. Her şey üst üste geliyor. Fanı da şöyle gösterelim. Yeni pervane montajımız yapıldı. Fan soketimiz takılıyor. Fan montajımız tamamlandı. Soketleri takıldı. Aracımızı tekrar çalıştırdık. Aracımızın hararet seviyesi yükseldi fakat fanımız çalışmıyor arkadaşlar. Araçta elektriksel bir problem var. Elektrikçiye kontrol ettireceğiz. Evet, fanımız açtı. Gayet güzel. Aracımız elektrikçiden geldi. Panonun altında bulunan bir tane sigorta varmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sigorta fan tam görevini yerine getirmediği için devreye girmiş ve atmış. Şimdi aracımız test sürüşünden geldi. Fanını açtı ama tekrar durduğu yerde de 95 gibi fan açıyor. 95 dereceye fan değerini yükselteceğiz. Daha sonra fanı sizlere de izleteceğim. Aracımızın işlemleri bitmek üzere. Son olarak klima gazı dolumu yapacağız. Gaz dolum yerimizin 2 tane HP ve LP giriş valfleri var. Bu noktalardan bağlantımızı yaptık. Şu an makinemiz kaçak kontrolü yapıyor. Basınç testi yapıyor. Eğer ki bir problem yoksa klima gazını basacak. Şu an herhangi bir kaçak görmedi ve gaz dolum işlemimiz başladı. Aracımızın yağ kartı yazıldı. 119.000 kilometrede yağ değişimi gerçekleştirildi. 129.000'de bir sonraki yağ bakımı. Yağ kartını bu şekilde yapıyoruz. Aracımızı şimdi bir yıkamaya göndereceğiz. Tertemiz araç sahiplerimize teslim edeceğiz. Aracımız yıkamadan geldi. Tertemiz bir şekilde yıkandı. Araç sahiplerimiz de geldi. Aracımızı bir çalıştıralım. Çalıştır. Bak, çalıştırmaya da gerek yok aslında. Şunu görüyor musun? Anahtar işaretiyle kilometre yanıp yanıp söndü. Gördün mü Ahmet? Kontağı kapat, tekrar aç. Bak, görüyor musun? Az kalmış diyor. Yağ bakımını yaptık biz bu aracın. Şimdi kontağı aç. Bak, 20.000 oldu. Yani yağ bakımı sıfırlama işlemi de gerçekleşti. Ne olmuş olacak? Burada artık anahtar işareti çıkmayacak. Aracımızı teslim zamanı geldi. Araç sahiplerimiz geldi. Abi bir çalıştıralım isterseniz. Sesini son kez dinleyelim. Aracın tüm işlemleri bitti arkadaşlar. Son olarak araç sahibimiz pompacıya gidecek. Araçta bir düzensiz çalışma var. Zaten test sürüşünde ilk başta söylemiştik. Enjektör şakırdama sesi geliyor diye. Başka da bir şey kalmadı. Tamam abi. Aracımızı teslim ediyoruz. Evet abi, var mıdır söylemek istediğin bir şey? Düşüncelerin nelerdir? Teşekkür ederiz her şey için. Ellerine sağlık. Biz teşekkür ederiz. Kardeşimize de çok selam. Kendisi şu an görevde.
Hayırlı uğurlu olsun. Bir sıkıntı olursa bizim yaptığımız işle alakalı her zaman gel buyur. Çok teşekkür ederim. Başka bir şey olursa da gel. Yardımcı oluruz, yönlendiririz. Senden de abi. Görüşürüz abi. Sağ olun. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.